Bu videoda sizinle beraber Pictoblocks üzerinde makine öğrenmesiyle parmaklarımızı nasıl tanıtabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Pictoblocks blok tabanlı bir program. Son zamanlarda yapay zeka araçlarını içerisine entegre ederek uzantılar yardımıyla blok tabanlı yapay zeka alanında bayağı gelişmiş bir program şu anda. Ve biz de derslerimizde sık sık kullanıyoruz. Hatta son zamanlarda farklı projelerde çok sayıda ön plana çıkmış bir program. Pictoblocks üzerinde makine öğrenmesiyle nasıl parmaklarımızı, el hareketlerimizi kaydedebiliriz ve bu eğittiğimiz modelleri nasıl blok tabanlı olarak kullanabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle Pictoblocks üzerinde bunu yapabilmek için masaüstü versiyonunu yüklemeniz gerekiyor. Projemize bir isim verelim öncelikle. Projemize isim verdikten sonra dosya bölümünden Open Machine Learning diye bir alan var. Bu alana giriyorum. Bu alana girdikten sonra beni başka bir sayfaya yönlendiriyor. Burada bizim bir proje oluşturmamız gerekiyor. Daha önce oluşturduğumuz Pictoblocks'un normal blok tabanlı alanda oluşturduğumuz kısımdan farklı bir şekilde proje oluşturmamızı istiyor. Hemen buradan Create New Project kısmına giriyorum. Benden bir proje ismi istiyor. Aynı ismi buraya da giriyorum. Burada Hand Pose Classifier kısmına tıklıyorum. Daha sonra Create Project diyorum. Ve benim karşıma eğitmem için bir model alanı geliyor. Ben burada toplamda 5 tane modelimi tanıtacağım. Klasımı tanıtacağım. Onun için 5 tane alan ekliyorum. Neden 5 tane? 1 yani el işaretiyle 1, 2, 3, 4 ve 5 hareketlerini yaparak bana onları tanıdığında geriye bazı isimler döndürmesini, değişkenler döndürmesini isteyeceğim. Ben elimi 1 olarak gösterdiğimde 1, 2 gösterdiğimde 2, 3 gösterdiğimde 3, 4 gösterdiğimde 4, 5 gösterdiğimde 5 göstermesini istiyorum. Modelimizi eğitmek için webcam'i kullanacağız. Webcam üzerinden parmaklarımızı göstererek eğitmeye çalışacağız. Webcam'e tıkladığım anda benim görüntüm ekrana geliyor. Şimdi Hold to Record'a tıklamadan önce ekrana elimizi gösteriyoruz ve bakın şu an benim parmaklarımı tanıdı. Ben şu şekilde eğitmeye başlıyorum. Önce sol elimi sonra sağ elimi tanıtmaya çalışacağım. Basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde bizim parmağımızı tanımaya çalışıyor. Bakın şu an bıraktım çünkü elimi görmeyi. Bakın şu kısımları sileceğim. Bakın şuralarda benim parmağımı tanımadı. Onları temizliyorum. Şimdi şöyle biraz oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle eğmek istiyorum biraz. Şöyle tıklıyorum. Şöyle tıklıyorum. Yatay olduğu zaman da benim parmağımı görebilsin diye. Şimdi aynı işlemi sağ elim için yapıyorum. Bakın eğitmeye. Bakın şurada tanımadı ve onları siliyorum. Sildim. Evet şimdi şöyle yavaş hareketlerle siliyorum. Tamam. Şimdi eğitmeye devam edebilirim. Şimdilik bir sayısı için bu kadar yeterli. Geriye tıklıyorum. 2 sayısı için aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle yan yapıyorum. Evet basılı tutarak şöyle 50-60 tane yapmamız şimdi yeterli. Aynı işlemi ikinci parmağım için yapıyorum. Şöyle basılı tutuyorum. Güzel. Bunu da kapatıyorum. Devam ediyorum 3 sayısı için. Şu şekilde şöyle tanıtmaya devam ediyorum. 60 tane yapmam yeterli. Aynı işlemi sağ elim için de yapıyorum. Bakın bazen beni görmekte zorlanıyor.
internet hızınızdan, webcam'inizden, ortamdaki ışıktan, hepsinden fark edebilir. Yeterli. Geri diyorum. Aynı işlemi 4 sayısı için tekrarlıyorum. Bakın sağa sola şöyle 150 tane yaptığımız zaman yeterli olacaktır. Evet, 5 sayısı en az zorlanacağı kısım diyebiliriz. Şu şekilde şöyle sağ sol yapıyorum ki daha iyi tanısın. Şöyle 60 tane yeterli olacaktır. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu yaptıktan sonra Train Model butonuna tıklıyorum ve benim görüntülerimi işlemesini bekliyorum. Evet, şu anda bakın birlere yakın gidiyoruz. Evet, şu an modelimin eğitimi tamamlandı. Görüntüler işlendi ve şimdi test aşamasına geçiyoruz. Burada webcam'e tıklıyoruz ve ekrana biraz önce benim gösterdiğim aynı işaretleri gösteriyorum. Bakın %100 bir tanıdı. Şöyle yan çevireyim. Tamam. Sol elimle sıkıntı yok. Sağ elime bakayım. Bakın sağ sol yapıyorum. Sıkıntı yok. 2'yi gösteriyorum. Bakın %100 olarak 2 tanıdı. Sol elimle deniyorum. Güzel. 4. Evet, 4'ü de çok güzel tanıdı. 5. 5 de tanıdı. 3. Güzel. 4. 3. 2. 1. Sol elimde bir sıkıntı görünmüyor. Sağ elime bakayım. 1. 2. 3. 4. 4'ü tanımakta biraz zorlanıyor. Biraz eğitebiliriz burayı. 5'i gayet iyi tanıyor. 4. 4'ü biraz zor tanıyor. Onun için ne yapıyorum? Hemen geliyorum. Sağ elimin görüntüsünü daha fazla ekliyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra train again diyorum. Evet, doğrulama bir değerlerine ulaştı. Bakın şu kısım doğrulama kısmı. 1'e yaklaştığı zaman sorun yoktur demektir. Tekrar bir kontrol edelim. Bizim 4 numaralı klasımızda sorun vardı. Evet, %80-90'lara kadar çıkmış durumdayız. 5'e bakalım. 2, 3, 4'te hala sorunumuz var. Ama şimdilik bu kadar yeterli olacaktır. Ama siz buraya daha fazla görüntü yükleyerek bu değerleri yükseltebilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Export Modal kısmına tıklıyorum. Modelimi ben ne yapacağım artık? Export Model diyerek
PictoBlox üzerinde kullanılabilir hale getireceğim. Buna tıkladığım anda böyle bir bilgi geliyor karşıma. Beklememi istiyor benden. Evet. Şimdi artık normal bizim PictoBlox'ta kullandığımız kodlama alanına geldik. Şimdi şöyle yapalım. Sadece yapacağımız işlem bizim Toby isimli karakterimizi, kuklamızı gelen değerleri söylemesini isteyelim. Ve biz bunu Türkçe diline çevirelim. Evet, şimdi bunun için yapmamız gereken ben bunun yeşil bayrağı, yani proje tıklandığında, proje açıldığı anda çalışmaya başlamasını istiyorum. Ve sürekli olarak benim ekrandaki görüntümü kontrol etmesini istiyorum. Burada normal yapay zeka aracında da aynı şekilde transparanlığını ayarlıyorum. Görüntüm şurada gelecek ve o görüntünün ne kadar transparan olduğunu buradan ayarlıyorum. Ve benim şuradaki görüntüden hariç bir ekranda görüntümün çıkmasını sağlayacağım. Onun için de bunu koyuyorum. Ve sürekli olarak kameradan benim görüntümü kontrol etmesini ve class'ta gösterdiğim verileri karşılayıp karşılamadığını analiz etmesini istiyorum. Önce bir test edelim. Bizim Toby'mizi bir konuşturalım bakalım. Şimdi gelen değerleri buradan bize gösterecek. Projemi başlatıyorum. Bakın Toby bana bunun 1 olduğunu söyledi. 4 olduğunu söyledi. Bakın 4'te sıkıntı var. Tam karşıdan şöyle yapayım. 5 3 1 2. Bakın 2'de de sıkıntı var. Şuradan 2 deneyeyim. Bak burada 2'yi iyi tanımış. Ama sağ tarafta sıkıntı var. Bunu geriye dönüp gene düzeltebiliriz. Bakın şu şekilde sol elimde bir sıkıntı yok. Şimdi buradan değerleri aldık. Artık biz bunu bir eğer isenin içine sokup kullanabiliriz. Veyahut şunu yapabiliriz. Burada when bir is, yani şunu demek istiyor burada. Eğer bir ekranda, yani biri gördüğümüz zaman ne yapmasını istediğini buraya otomatik olarak söyleyebiliyoruz. Mesela şunu diyebiliriz. İşte 1 olduğu zaman bizim Toby'miz işte 15 derece sağa dönsün. 2 olduğu zaman da 15 derece sola dönsün diyebiliriz. Toby'yi şöyle biraz şu tarafa alalım. Durduruyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın şimdi. Bakın bu tarafta tam çalışmadı. Bakın 1 olduğu zaman bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Veyahut şunu diyebiliriz. İşte biraz önce yaptığımız gibi. İşte biri gördüğü zaman bir dedirtebiliriz. 2'yi gördüğü zaman 2. 3 4 ve 5. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 5 gördü. 5 dedi. 2 dedi. 1 dedi. Bakın 4 2. Şimdi ekranda şunların altına ister bir blok oluşturur koyarsınız, ister normal blok tabanlı herhangi bir kodu buradan çalıştırabilirsiniz. Parmaklarınızda notalar yapabilirsiniz. Bu gibi projelerde kullanabilirsiniz. Veyahut bunları
Buradan bir cihaz bağlayarak, buradan Arduino Uno'ya bağlayarak Arduino Uno'nun pinlerine veri gitmesini sağlayabiliriz. Biz zaten ilerleyen videolarımızda bunlarla ilgili projeler yapacağız. Evet arkadaşlar, bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Daha fazla video gelmesi için lütfen bana bu videoyu beğendiğinizi gösterin ve daha fazla video çekmeye devam edelim. Bu videonun sonunda bir duyuru yapmak istiyorum. Biz Şanlıurfa Bilim Sanat Merkezi olarak blok tabanlı yapay zeka yarışması düzenliyoruz. Eğer Şanlıurfa'da yaşıyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız yarışmaya katılmanızı bekliyorum. Detaylarla ilgili bilgileri açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.